Bazı kapılar vardır, anahtarla değil güvenle açılır. Ev Emine benim gibi ana da o güvende sabah Nermin. kapısını Dönünce görüşürüz. yıllardır komşum Hiç merak dediği etme Nermin'e teyzem. emanet Güle edip güle pazara git, güle indi. güle gel. Sandığında ise rahmetli eşinden kalan tek hatıra vardı. İncecik bir altın bilezik. O bilezik Emine ana için altın değil, bir ömürlük sadakatin son iziydi. Ama insanın gözü karardı mı, komşu kapısı bile ona emanet değil, fırsat gibi görünür. Emine ana pazardan döndüğünde sandık açıktı. Beyaz tülbent yerindeydi. Ama içindeki bilezik yoktu. Hazırsanız, altın bileziği alan komşu hikayesine başlıyorum. Eski mahallelerin sabahı başka olur canlarım. Daha güneş tam doğmadan taş fırının dumanı ince ince göğe yükselir. Dar sokakların arasında sıcak ekmek kokusu dolaşır. Kapı önlerinde süpürge sesleri duyulur. İnsanlar birbirinin derdini bilir. Bir evde çorba kaynasa kokusu 3 kapı öteye kadar giderdi. Ama işte insanın olduğu yerde iyilik de vardır, kıskançlık da, dua da vardır, ah da. O mahallenin en eski evlerinden birinin alt katında Emine ana yaşardı. 70'ine yaklaşmış, beli hafif bükülmüş, elleri damar damar olmuş, gözlerinin feri biraz azalmış ama gönlü hala bahar gibi kalmış bir kadındı. Kocası Hasan Efendi yıllar önce vefat etmişti. Tek oğlu Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Ana az kaldı geleceğim diye her telefonda söz vermişti. Ama gurbetin yolu uzundu. O sözler yılların içinde sararıp sandıkta unutulan mendiller gibi kaldı. Emine ananın en kıymetli eşyası rahmetli eşinden kalan ince bir altın bilezikti. Öyle gösterişli, kolu dolduran bir bilezik değildi. İnceydi, sadeydi, kenarında minik bir işleme vardı. Ama Emine ana için o bilezik bir altın parçası değil, koca bir ömrün hatırasıydı. Hasan Efendi onu ilk maaşıyla almış, bileğine takarken, "Emine, ben senden önce gidersem bu bileziğe bak. Bil ki bir zamanlar seni seven bir adam bu dünyadan geçti," demişti. Emine ana ne zaman yalnızlık yüreğine çöreklenirse, o bileziği avucunun içine alır, parmaklarıyla üzerinde gezinir, rahmetli kocasının sesini duyar gibi olurdu. Bazen akşam ezanından sonra sedirin kenarına oturur, bileziğe bakıp fısıldardı. "Hasan, ben hala buradayım, ev de burada, hatıran da." Aynı evin üst katında ise Nermin otururdu. 35 yaşlarında, dışarıdan bakınca güler yüzlü, eli yüzü düzgün, komşusuna teyze demeyi bilen bir kadındı. Ama kalbinin kuytusunda kimsenin görmediği bir kıskançlık saklıydı. Kocası uzun zamandır düzenli iş bulamıyor, ev sahibi kirayı sıkıştırıyor, borçlar her ay biraz daha kabarıyordu. Nermin'in yüzündeki gülümseme çoğu zaman perde gibiydi. Arkasında hırs, öfke ve çaresizlik dururdu. Emine ana bileziği bileğinde taşıdığında Nermin'in gözü ister istemez oraya kayardı. "Yaşlı başlı kadın," derdi içinden, "takıp ne yapacak bunu? Benim borcum olsa, evim rahat etse daha iyi değil mi?" İşte insanın içindeki ilk yanlış cümle bazen böyle sessiz başlar. Önce küçük bir düşünce olur, sonra büyür büyür, kalbin kapısına kara bir niyet gibi dayanır. Bir sabah Emine ana pazara inecekti. Elinde file, başında solmuş yazmasıyla merdiven başına çıktı ve yukarı seslendi. "Nermin kızım, ben pazara kadar ineceğim. Gözüm eskisi gibi görmüyor. Kapımı tam kilitlemeyeceğim. Tüpçü gelirse söyleyiver." Nermin kapıya çıktı, yüzüne tatlı bir gülümseme kondurdu. "Sen merak etme Emine teyze," dedi. "Ben buralardayım. Gözüm kapında olur." Emine ana içi rahatlamış gibi başını salladı. Oysa Nermin'in gözleri o an Emine ananın bileğine takılmıştı. İnce altın bilezik güneş ışığında hafifçe parlamıştı. Nermin o parıltıya baktı. O parıltı onun içinde yıllardır biriken karanlık bir isteği uyandırdı. Emine ana pazara doğru yavaş yavaş yürürken Nermin merdivenin başında kaldı. Aşağıdaki kapıya baktı. Sonra kendi mutfağına döndü ama eli hiçbir işe gitmedi.
İçinde bir ses, "Yapma," diyordu. Başka bir ses ise daha güçlüydü. "Kim bilecek?" İşte canlarım, insanın imtihanı bazen büyük meydanlarda değil, komşusunun açık kalan kapısının önünde başlar. Emine ana pazardan dönerken yorgundu ama yüzünde ince bir huzur vardı. Filesinde 3 domates, 2 biber, biraz patates, yarım kiloda bulgur vardı. Bir de üst kattaki Nermin'in küçük kızı Elif için aldığı birkaç mandalina. Kendi torunu yoktu ama mahalledeki çocukları torunu gibi severdi. Elif de ona Emine Nain der, her gördüğünde boynuna sarılırdı. Kapısının önüne geldiğinde ilk önce içinden bir ürperti geçti. Kapı aralıktı. "Ben mi böyle bıraktım?" diye düşündü. Yaşlılık bazen insanın kendinden şüphe etmesine sebep olur ya, Emine ana da kendi hafızasını yokladı. İçeri girdiğinde ev sessizdi. Her şey yerli yerinde gibiydi. Ama o sessizliğin içinde tuhaf bir dağınıklık vardı. Sandığın kapağı tam kapanmamıştı. Emine ana filesini yere bıraktı. Kalbi hızlandı. Yavaşça sandığın yanına gitti. O sandık, onun geçmişinin küçük mezarlığı gibiydi. İçinde rahmetli kocasının gömleği, oğlunun küçüklükte giydiği yelek, birkaç sararmış mektup ve beyaz tülbente sarılı altın bilezik dururdu. Titreyen elleriyle sandığın kapağını kaldırdı. Beyaz tülbent oradaydı ama içi boştu. Önce anlamadı. Tülbenti eline aldı, açtı, kapattı, tekrar açtı. Sonra sandığın içine baktı. Gömleklerin arasını karıştırdı. Mektupların altına baktı. Yastığın altına, dolabın içine, seccadenin kenarına baktı. Yoktu, bilezik yoktu. "Allah'ım," dedi. Sesi bir yaprak gibi titredi. "Ben onu nereye koydum?" O an dizlerinin bağı çözüldü. Sandığın yanına oturuverdi. Gözleri doldu ama hemen ağlayamadı. Bazı acılar insanı öyle ansızın yakalar ki gözyaşı bile yolunu bulamaz. Elindeki boş tülbente baktı. Sanki rahmetli Hasan Efendi'nin hatırası da o tülbentin içinden çekilip alınmıştı. Akşama doğru Nermin aşağı indi. Elinde boş bir tabak vardı. Kapıyı tıklatıp içeri girdiğinde Emine anayı sandığın yanında, yüzü bembeyaz otururken buldu. "Emine teyze, hayırdır?" dedi. "Yüzün kireç gibi olmuş." Emine ana zorlukla başını kaldırdı. "Kızım," dedi, "benim bileziğim yok. Hasan'dan kalan bilezik. Sandıkta dururdu. Bulamıyorum." Nermin'in kalbi bir an sertçe çarptı ama yüzüne şaşkınlık maskesini hemen geçirdi. "Aman Allah'ım, kim alacak senin bileziğini Emine teyze? Belki başka yere koymuşsundur. Yaşlılık işte. İnsan bazen koyduğunu unutuyor." Bu söz, Emine ananın içine bileziğin kaybından daha fazla acıttı. Çünkü o ana kadar sadece bileziğini arıyordu. Şimdi aklını, hafızasını, itibarını da savunmak zorunda kalmıştı. Dudakları titredi. "Ben unutmadım kızım," dedi yavaşça. "Ben onu hep aynı yere koyarım." Nermin iç çekti, başını yana eğdi. "Sen yine de iyice ara. Belki çıkar bir yerden." Sonra yukarı çıktı. Kapıyı kapatır kapatmaz sırtını duvara yasladı. Bilezik kendi evindeydi. Mutfakta, un kavanozunun arkasında, eski bir bezin içine sarılı duruyordu. Nermin onu almıştı. İlk başta sadece bakacağım demişti kendine. Sonra birkaç gün saklarım dedi. Sonra satar borcumu kapatırım düşüncesi içini sardı. İnsan günaha bir adım atınca ikinci adımı daha kolay sanır. Ama her adımda vicdan biraz daha ağırlaşır. O gece Emine ana evin içinde sabaha kadar dolaştı. Sandığı tekrar tekrar açtı. Bileğinin boşluğuna baktı. Rahmetli kocasının fotoğrafının önüne oturdu. "Hasan," dedi kısık sesle, "bileziğin gitti. Ama bilmem ki ben mi kaybettim, yoksa insanlara güvenimi mi çaldılar?" Üst katta ise Nermin uyumaya çalışıyordu. Ama un kavanozunun arkasındaki bilezik sanki altın değil de köz olmuştu. Mutfaktan sessizce ışıldıyor, Nermin'in uykusunu yakıyordu. Birkaç gün içinde mahalleye haber yayıldı.
Emine ana bileziğini kaybetmiş dediler önce. Sonra bu söz değişti. Emine ana unutmuş olabilir dediler. Birkaç gün sonra daha da değişti. Yaşlı kadın galiba komşulardan şüpheleniyormuş. Bir söz, kötü niyetli bir ağızdan çıktı mı, rüzgar onu alır, sokak sokak gezdirir. Üstelik insanlar duyduğunu olduğu gibi taşımaz. Her biri üstüne kendi gölgesini ekler. Nermin çeşme başında kadınlarla karşılaştığında yüzünü üzgün gösterdi. Elindeki leğeni yere bıraktı, başını iki yana salladı. "Vallahi ben çok üzülüyorum Emine teyzeye," dedi. Ama yaşlandı artık. İnsan kendi koyduğunu unutup başkasından bilir bazen. Kadınlardan biri, "Yok artık Nermin," dedi. Emine ana kimseye açık açık bir şey demedi ki. Nermin hemen dudak büktü. "Ben demiyorum zaten. Ama insan herkesin üstüne gölge düşürmemeli. Biz de komşuyuz, bizim de namusumuz var." İşte o cümleyle Emine ananın yalnızlığı başladı. Kapısı daha az çalındı. Eskiden sabah kahvesine uğrayan kadınlar artık bahane buldu. Çocuklar bahçesinde oynamaz oldu. Sanki bilezik değil, Emine ananın haysiyeti kaybolmuştu. Bir cuma günü camiden dönerken iki kadının fısıltısını duydu. Yazık, aklı gidiyor galiba. Emine ana olduğu yerde durdu. Bastonunun ucu taş kaldırıma dayandı. Arkasını dönüp bir şey demedi. Çünkü insan bazen kendini savunmaya kalksa daha çok yaralanır. Eve döndü, sedirin kenarına oturdu, bileğinin boş yerine uzun uzun baktı. "Ben kimseyi suçlamadım," dedi kendi kendine. "Ama herkes beni suçlu gibi bıraktı." O akşam yağmur başladı. İnce, soğuk bir yağmur. Pencereye vuran damlalar, Emine ananın içindeki kırgınlığı dillendirir gibiydi. Sobanın yanında oturdu. Rahmetli eşinin fotoğrafını eline aldı. Hasan Efendi'nin yüzü sararmış kağıdın içinden hala gülümsüyordu. "Sen olsaydın," dedi Emine ana. "Kimse bana böyle bakamazdı Hasan. Sen olsaydın bu ev bu kadar sessiz kalmazdı." Üst katta Nermin'in evi de sessizdi. Ama onun sessizliği başka türlüydü. Borç kağıtları masanın üstünde duruyor. Kocası suratını asmış bir köşede oturuyordu. Nermin, un kavanozunun arkasındaki bileziği çıkardı, avucuna aldı. Altının soğukluğu eline değince içi ürperdi. "Ben mecburdum," dedi fısıltıyla. "Emine teyzenin ne ihtiyacı var? Benim çocuğum var, borcum var." Canlarım, insan yaptığı kötülüğe mazeret bulmaya başladı mı, bilsin ki vicdanı hala ölmemiştir. Çünkü tamamen kararmış bir kalp, kendini ikna etmeye bile ihtiyaç duymaz. Nermin bileziği tekrar sardı, sakladı. Ama o anda mutfak kapısının aralığında küçük Elif vardı. 7 yaşındaki kız, annesinin elindeki bileziği görmüştü. O bileziği tanımıştı. Çünkü Emine nine her mandalina verdiğinde, o bilezik bileğinde ince ince parlardı. Elif hiçbir şey söylemedi. Ama o gece yatağına yattığında gözlerini kapatamadı. Çocuk kalbi yalanı taşıyamaz. Büyükler yalanın üstüne duvar örer, çocuklar o duvarın altında ezilir. Sabaha kadar düşündü. Annesi mi doğruydu, Emine nine mi? Bir yanda korku vardı, bir yanda içini acıtan hakikat. Ertesi gün hava açmıştı. Yağmurdan sonra sokak taşları yıkanmış, mahallenin üstüne temiz bir serinlik çökmüştü. Emine ana kapısının önündeki küçük tabureye oturmuş, elindeki eski mendili katlayıp açıyordu. Aslında hiçbir iş yapmıyordu. İnsanın içi dağınıksa eli de oyalanacak bir şey arar. Elif ağır adımlarla geldi. Elinde Emine ananın pazardan aldığı mandalinalardan biri vardı. Kapının önünde durdu, başını eğdi. Normalde koşup boynuna sarılırdı ama bu kez gözleri doluydu. "Emine nene," dedi kısık sesle. Emine ana başını kaldırdı, yüzüne yorgun bir gülümseme koydu. "Gel yavrum, ne oldu, hasta mısın?" Elif dudaklarını ısırdı. Küçük elleriyle mandalinayı sıktı. "Annem dedi ki bazı şeyler söylenmezmiş," dedi. "Ama ben söylemeyince içim ağrıyor." Emine ananın kalbi hızlandı.
Bir an hiçbir şey sormadı. Sadece Elif'in yüzüne baktı. Çünkü çocuk yüzü bazen mahkeme kürsüsünden daha doğru konuşur. "Ne oldu yavrum?" dedi yavaşça. Elif'in gözlerinden yaş aktı. "Senin bileziğin bizim mutfakta. Annem un kavanozunun arkasına sakladı. Ben gördüm. O senin bileziğin değil mi?" O an zaman durdu sanki. Sokaktan geçen seyyar satıcının sesi uzaklaştı. Rüzgar sustu. Emine ananın elindeki mendil yere düştü. Yaşlı kadın ne bağırdı ne ağladı. Sadece gözlerini kapattı. İçinde garip bir rahatlama vardı. Demek unutkan değildi. Demek aklı gitmemişti. Demek kaybetmemişti. Çalınmıştı. Ama bu rahatlamanın yanında bir acı da vardı. Çünkü bileziği alan yabancı değildi. Kapısını emanet ettiği komşusuydu. Emine ana elini uzattı. Elif'in başını okşadı. "Sen doğruyu söyledin ya yavrum," dedi. "Allah da senin yolunu doğru eylesin." Elif ağlayarak Emine ananın dizine sarıldı. "Annem kızar mı bana?" Emine ana küçük kızın saçlarını okşadı. "Doğruyu söyleyene insanlar bazen kızar. Ama Allah razı olur. Sen korkma." O gün Emine ana isterse mahalleyi ayağa kaldırırdı. Kapı kapı dolaşıp Nermin'i rezil edebilirdi. Çeşme başında onu herkesin içinde utandırabilirdi. Ama yapmadı. Çünkü bazı yaşlı kalpler intikamın ateşini değil, ibretin vaktini bekler. Akşam olunca Nermin mutfağa girdi. Bileziği çıkardı. Elif'in ona tuhaf tuhaf baktığını fark etmişti. İçinde huzursuzluk büyüyordu. Artık bileziği evde tutmak istemiyordu. "Yarın kasabaya iner, satarım," dedi. "Bu iş kapanır." Ama kapanmayan şey vardı. Hak. Ertesi sabah Nermin en temiz eşarbını taktı. Bileziği bezin içine sardı. Çantasının en dibine koydu. Elif kapıdan bakıyordu. "Nereye gidiyorsun anne?" diye sordu. "Kasabaya," dedi Nermin sertçe. "Sen evde otur." Elif bir şey demedi. Ama annesinin arkasından bakarken küçük kalbi yine sıkıştı. Çünkü çocuklar bilir canlarım. Bazı gidişler pazara değil, hesaba doğrudur. Nermin kasabaya varınca kuyumcunun dükkanına girdi. İçerisi altın ışıklarıyla doluydu. Cam vitrinler parlıyor. Bilezikler, yüzükler, kolyeler sıra sıra duruyordu. Nermin çantasını açtı. Beze sarılı bileziği çıkardı. "Bunu bozdurmak istiyorum," dedi. Kuyumcu bileziği aldı, inceledi. Sonra kaşları çatıldı. "Bu bileziğin içinde yazı var," dedi. Nermin'in boğazı kurudu. Kuyumcu gözlüğünü taktı. İçindeki ince yazıyı okumaya çalıştı. Nermin'in kalbi göğsüne sığmıyordu. Tam o sırada dükkanın kapısı açıldı. İçeri giren kişi Emine Ana'nın Almanya'dan dönen oğluydu. Emine Ana'nın oğlu Mahir annesine haber vermeden gelmişti. Yıllardır gurbet ellerde çalışmış, saçlarına aklar düşmüş, içinde hep aynı pişmanlığı taşımıştı. "Anamı yalnız bıraktım." Bu gelişinde ona güzel bir eşarp, birkaç hediye alacak, sonra kapısını çalıp sürpriz yapacaktı. Kuyumcunun yanındaki dükkana uğramış, oradan çıkarken altıncıya da bir bakmak istemişti. Belki annesine küçük bir yüzük alırdı. Ama kader, bazen insanı tam gitmesi gereken kapıdan içeri sokar. Mahir kuyumcuya girdiğinde tezgahın üstündeki bileziği gördü. Bir an gözleri dondu. Çünkü çocukluğundan beri annesinin bileğinde gördüğü o ince altın bileziği tanımaması mümkün değildi. İçindeki küçük işlemeyi, kenarındaki minik yamukluğu bile bilirdi. Kuyumcu yazıyı yüksek sesle okudu. Emine'ye, ömürlük yoldaşından. Mahir'in yüzü değişti. Nermin'e döndü. Nermin'in dudakları titredi, elleri boşlukta kaldı. "Bu annemin bileziği," dedi Mahir. "Sizin elinizde ne arıyor?" Dükkanın içi buz gibi oldu. Nermin konuşmak istedi ama sesi çıkmadı. "Ben," dedi, devamını getiremedi. Çünkü bazı yalanlar vardır, boğazdan yukarı çıkarken sahibini boğar. Kuyumcu bileziği Mahir'e uzattı. Mahir bileziği avucuna aldı. Gözleri dolmuştu ama öfkesini tutmaya çalışıyordu. "Annem günlerdir bunu arıyor mu?" dedi.
Nermin yere baktı. O an sadece yakalanmış bir hırsız gibi değil, kendi kızının gözünde küçülmüş bir anne gibi hissetti. Çünkü Elif'in bakışı aklına geldi. O masum gözler, bütün mahallenin sözünden daha ağırdı. O gün mahalle her şeyi öğrendi. Haber rüzgar gibi yayıldı. Çeşme başında konuşanlar sustu. Emine ananın kapısına uğramayanlar birer birer geldi. Kimi mahcup, kimi ağlamaklıydı. Emine ana, hakkını helal et, dediler. Biz seni yanlış anladık. Emine ana evinin önünde oturuyordu. Mahir yanında durmuş, bileziği annesinin avucuna bırakmıştı. Yaşlı kadın bileziğe baktı, sonra gelenlere. Yüzünde zafer yoktu. Çünkü temiz insanlar haklı çıkınca sevinmez. Sadece yarasının derinliğini anlar. Ben altınıma değil, dedi. Sesi kısık ama netti. Beni unuttuğu sananlara üzüldüm. Ben bileziği kaybetmedim. Siz bana olan güveninizi kaybettiniz. Kimse cevap veremedi. Nermin ise o günden sonra kapısının önüne çıkamaz oldu. Çeşme başında en çok konuşan dili susmuştu. Perdelerin arkasından sokağı izliyor, Emine ananın kapısına gelen gidenleri görüyordu. Ama en büyük cezası mahallelinin sözü değildi. En büyük cezası Elif'ti. Elif artık annesine eskisi gibi bakmıyordu. Korkmuyordu ama susuyordu. O suskunluk Nermin'in kalbine her gün ince ince saplanıyordu. Bir akşam Elif sofrada ekmeğini bölerken sordu. Anne, insan ihtiyacı olunca başkasının hatırasını alabilir mi? Nermin'in elindeki kaşık düştü. Cevap veremedi. Çünkü çocuk en ağır mahkemeyi kurmuştu. Gece boyunca uyuyamadı. Bileziği aldığı günü düşündü. Emine ananın açık kapısını, sandığını, beyaz tülbenti, kendi titreyen ellerini. Sonra Emine ananın kapımı sana emanet ediyorum deyişini hatırladı. İşte o cümle Nermin'in içinde yankılandı durdu. Kapımı sana emanet ediyorum. O sadece bilezik çalmamıştı. Bir kapının emanetini çalmıştı. Komşuluğun namusunu çalmıştı. Yaşlı bir kadının aklına, hafızasına, itibarına gölge düşürmüştü. Sabaha karşı abdest aldı. Seccadenin başına oturdu ama dua edemedi. Çünkü insan bazen Allah'tan af dilemeden önce kırdığı kapının eşiğine gitmesi gerektiğini anlar. Aradan birkaç hafta geçti. Kış kendini hissettirmeye başlamış, mahalle akşamları erkenden sessizliğe bürünmüştü. Bir gece Emine ananın kapısı usulca çalındı. Mahir annesinin yanındaydı ama kapıyı Emine ana açmak istedi. Bastonuna dayanarak ağır ağır kapıya yürüdü. Kapıyı açtığında karşısında Nermin'i gördü. Başında sade, eski bir eşarp vardı. Gözlerinin altı çökmüş, yüzündeki eski yapmacık gülümseme tamamen silinmişti. Yanında Elif duruyordu. Küçük kız annesinin eteğine tutunmuş ama başını öne eğmemişti. Çünkü doğruyu söyleyen çocukların alnı yere bakmaz. Nermin'in elinde küçük bir poşet vardı. İçinde un, şeker, çay ve bir de kendi düğününden kalma ince bir yüzük bulunuyordu. Elleri titreyerek poşeti uzattı. Emine teyze, dedi. Sesi kırık bir cam gibi dağılıyordu. Ben senin bileziğini aldım, sonra adını da kirlettim. Borcum vardı, sıkışmıştım. Ama bu mazeret değil. Aç kaldım demiyorum. Şeytana uydum diyorum. Ne olur hakkını helal et. Emine ana uzun uzun baktı Nermin'e. O bakışta öfke yoktu ama kolay unutulmayacak bir kırgınlık vardı. Sonra Elif'in başını okşadı. Benim hakkım ağırdır kızım, dedi. Çünkü sen altın değil, güven çaldın. Altın yerine konur. Ama güven kırıldı mı, insan onu avuç avuç toplasa da eski şekline getiremez. Nermin ağlamaya başladı. Biliyorum, dedi. En çok da kızımın yüzüne bakamıyorum. Emine ana poşetin içindeki yüzüğü gördü, geri uzattı. Bunu alma götür. Ben senin malını istemem. Ama şu kapıya bir daha yalanla gelme. Fakirlik ayıp değil, istemek ayıp değil. Ama emanet kapıdan hırsız gibi girmek ağırdır. Nermin başını eğdi. Hakkını helal etmeyecek misin?
diye fısıldadı. Emine ana derin bir nefes aldı. Ben hakkımı Allah'a bırakırım dedi. Ama sen önce kızının gözünde yeniden anne olmaya çalış. O daha zor. O gece Nermin, Elif'in elini tutarak merdivenlerden çıktı. Her basamakta biraz daha küçülmüş gibiydi. Ama belki de insan bazen küçülmeden düzelmeye başlamazdı. Ertesi gün Emine ana sandığını açtı. Bileziği çıkardı. Avucunda uzun uzun tuttu. Mahir şaşkınlıkla baktı. Ana, ne yapacaksın dedi. Emine ana yavaşça gülümsedi. Hatıra dediğin sandıkta saklanınca değil, bir yaraya merhem olunca yaşar oğlum. Mahallede annesiz kalmış, çeyizi olmayan genç bir kız vardı. Emine ana bileziği ona bağışladı. Bu Hasan'ın hatırasıydı dedi. Şimdi bir yetimin duası olsun. O günden sonra mahallede Emine anaya duyulan sevgi daha da büyüdü. Nermin uzun süre kimsenin yüzüne bakamadı ama Elif büyüdükçe annesine hep doğruyu hatırlattı. Nermin de her ihtiyaç sahibine koşarak, her emanete daha sıkı sarılarak geçmişinin gölgesinden çıkmaya çalıştı. Unutmayın canlarım, komşunun kapısını çalan el temiz olacak. Çünkü bugün çaldığın güven, yarın kendi evinin eşiğinde seni bekler. Bir altın bilezik kaybolur, bulunur. Ama kırılan güven ancak samimi bir tövbe ve temiz bir kalple onarılır. Asıl zenginlik bilekteki altın değil, kalpteki merhamettir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Emine ana, Nermin'i affetmekle doğru mu yaptı? Yoksa güveni çalan insan bir daha aynı kapıdan içeri alınmamalı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.